Merhaba, bugün sizlerle hepimizin derinden etkilenebileceği bir konuyu konuşmak için buradayım. Gerçek mutluluk arayışı. Dışsal onaylar ve maddi başarılar peşinde koşarken gerçek tatmini bulmakta zorluk çekiyoruz. Mutluluğun neden bu kadar sık bizden kaçtığını hiç merak ettiniz mi? Genellikle mutluluğun hayatımızdaki her şey mükemmel bir şekilde düzenlendiğinde, dış koşullar arzularımızla uyumlu olduğunda geleceğini düşünürüz. Ancak Stoacı felsefeye göre koşullar ne olursa olsun mutluluğu korumanın bir yolu vardır. Stoacılığa göre mutluluğun sırrı hiçbir şeye veya kimseye bağımlı olmamakta yatmaktadır. Acı, bağımlılıktan kaynaklanırken mutluluk ancak her şeyi ve herkesi olduğu gibi kabul edebildiğimizde gelir. Bu, başkalarını yargılamayı, direnç göstermeyi, şikayet etmeyi ve suçlamayı bırakmayı gerektirir. Eleştirmeyi ve kontrol etmeyi bırakmalı, herkesle rekabet etmeyi ve etrafımızdakilerden değişim talep etmeyi bırakmalıyız. Ancak böylelikle dış etkenlerden mutluluğu aramayı bırakabilir ve içimizde her zaman var olan sonsuz mutluluk kaynağını keşfedebiliriz. Hayat ne kadar zor olursa olsun, mutluluğu nasıl koruyacağımızı daha derinlemesine araştırmaya hazır mısınız? Stoacılığın ilkelerini birlikte keşfedelim ve bunları nasıl uygulayacağımızı öğrenelim. Günlük hayatımızda her durumda mutlu, güçlü ve huzurlu bir şekilde yaşamak için yapılması gerekenler şunlardır. Gerçekten neyin önemli olduğunu belirleyerek başlayın. Gerçekten önemli olanı keşfetmek için kendinizi ölüm döşeğinde hayal ederek hayatınızı düşünün. Bu bakış açısı, mutluluk, sevgi ve barışın en önemli öncelikler olduğunu ortaya koyan netlik getirir. Bu farkındalıkla küçük hayal kırıklıklarını bırakabiliriz. Başkalarına sevgi ve saygıyla davranmak, sahip olduklarımızı takdir ederek ve küçük şeyleri dert etmeyerek, gereksiz çatışmalardan kaçınmak, sürekli bir mutluluk akışını sürdürmemize yardımcı olur. En ünlü stoacı filozoflardan biri olan Marcus Aurelius, mutlu bir hayat yaratmak için çok az şeye ihtiyaç duyduğunu belirtmiştir. Her şey, kendi içinizde ve düşünce tarzınızda bulunur. Bu alıntı, zamanın en değerli varlığımız olduğunu hatırlatır. Hayatın sonluluğuyla karşı karşıya kaldığımızda, günlük hayal kırıklıkları, gereksiz çatışmalar veya kendimizi başkalarıyla karşılaştırma gibi küçük şeylerin anlamsız hale geldiğini fark ederiz. Gerçekten önemli olanı belirlemek, kendimize temel soruları sorarak başlar. Bana neşe ve tatmin getiren nedir? Beni ne mutlu eder? Hangi ilişkiler bana sevgi ve sevilme duygusu verir? Bu sorular, gereksiz öncelikleri ortadan kaldırmamıza ve sevgi, minnettarlık ve barış gibi temel değerlere odaklanmamıza yardımcı olur. Bu durumun en iyi örneği, Stoacı filozof Epiktetos'un hayatıdır. Zorluklarla dolu bir hayat yaşayan ve köle olmasına rağmen iç huzurunu koruyan Epiktetos, koşulların zihnini ve ruhunu kontrol etmesine izin vermedi. Her zaman önemli olanın başımıza gelenler değil, onlara nasıl tepki verdiğimiz olduğunu vurguladı. Önemli olan sizin için değil, onlara nasıl tepki verdiğinizdir, demiştir Epiktetos. Bu sözlerden birçok kişi, dış etkenlerden ziyade, içimizden barış ve sevgi geliştirmeye odaklanmaları için ilham aldı. Gerçekten önemli olana odaklanarak, daha anlamlı ve mutlu bir hayat yaşayabiliriz. Bu, tüm hırslarımızdan ve kişisel hedeflerimizden vazgeçmemiz gerektiği anlamına gelmez. Ancak bunları, yaşamın temel değerlerini gölgelemeyecekleri doğru bağlama oturtmamız gerekir. Size düşündürücü bir soru. Eğer yaşamak için sadece bir gününüz olsaydı, ne yapardınız? Bu soru, sadece bir düşünce egzersizi değil, aynı zamanda her günü son günümüzmüş gibi yaşamamız gerektiğini hatırlatan bir sorudur. Gerçekten önemli ve anlamlı olana odaklanmak, geriye dönüp bakıldığında önemli olanı belirlemek, gereksiz stresten kaçınmamıza yardımcı olur ve anlamlı ilişkiler kurarak, takdir ederek ve temel değerlere odaklanarak tatmin edici ve mutlu bir hayat sürdürebiliriz. Etrafımızda olan her şeyi kontrol edemeyiz, ancak onları nasıl algılayıp tepki vereceğimizi kontrol edebiliriz ve bu, durumdan bağımsız olarak gerçek mutluluğu bulmanın anahtarıdır. Karşılaştırmalardan kaçının. Dünyadaki her şeye kimse sahip değildir ve bu sizin için de geçerlidir. Kendinizi sürekli olarak başkalarıyla karşılaştırmak, sürekli tatminsizliğe ve sahip olduklarımızı takdir edememeye yol açar.
Bu tür karşılaştırmalardan kaçınarak ve kendi sahip olduklarımızda ve başarılarımızda sevinç bularak mutluluk endeksimizi artırabiliriz. Stoacı felsefede, zenginliğin büyük mallara sahip olmaktan değil, az sayıda isteğe sahip olmaktan oluştuğu vurgulanır. Bu alıntı bize, kendi değerlerimizi anlamamızı ve başkalarının başarılarının veya başarısızlıklarının öz saygımızı ve mutluluğumuzu etkilemesine izin vermememizi hatırlatır. Kendinize, benim için gerçekten neyin önemli olduğunu sormayı deneyin. Bu şeyleri daha fazla takdir etmek için ne yapabilirim? Bu öz sorgulama, gerçek değerlerimizi tanımamıza ve dış standartların duygularımızı ve eylemlerimizi dikte etmesine izin vermememize yardımcı olur. Stoacı felsefede amor fati adı verilen önemli bir ilke vardır. Bu ilke, hayatın zorlukları ve sıkıntıları dahil her yönünü kabul etmeye ve sevmeye teşvik eder. Kaderimizi gerçekten sevdiğimizde artık kendimizi başkalarıyla karşılaştırmayız. Bunun yerine koşullarımızda en iyi şekilde yaşamaya odaklanırız. Karşılaştırmalardan kaçınmak bizi sadece daha mutlu etmekle kalmaz. Aynı zamanda anlamlı ve özgür bir hayat yaşamamıza da yardımcı olur. Kendi benzersiz yolumuzda büyümek ve gelişmek için fırsatlara kendimizi açarız. Başkalarıyla karşılaştırmalardan kaçınmak, hayatta mutluluk ve huzura ulaşmak için önemli bir adımdır. Sahip olduklarınızı takdir edin ve minnettarlık gösterin. Kendi değerlerinize ve hedeflerinize odaklanın ve her zaman gerçek mutluluğun dışarıdan gelen karşılaştırmalardan değil, içeriden geleceğini unutmayın. Şimdi de yaşayın. Vakit en değerli kaybımızdır. Çoğumuz alışkanlık haline gelmiş düşünme biçimimizden dolayı tatminsiz kalıyoruz. Geleceğe bakmak veya geçmişte yaşamak sadece kaygı ve mutsuzluğa davetiye çıkarır. Odak noktamızı şimdiye kaydırmak, şu anda sahip olduklarımızı takdir ederek ve tadını çıkararak bu durumu değiştirebiliriz. Kontrol edemediğimiz geçmiş olayları geride bırakırken, şimdiki eylemlerimizle daha parlak bir gelecek şekillendirebiliriz. Her günü sanki son günümüzmüş gibi kucaklamak, kaçırılan fırsatlar ve boş beklentiler için pişmanlık duymamızı önler. Şimdi de yaşamak, sadece yaygın bir tavsiye değil, aynı zamanda Stoacı felsefenin temel bir ilkesidir. Sonuç olarak, bugün üzerinde durduğumuz Stoacı ilkeleri düşününce, gerçek mutluluğun içsel bir huzurdan geldiğini unutmayın. Gerçekten önemli olanı belirleyerek, sürekli karşılaştırmalardan kaçınarak ve anı yaşayarak derin bir tatmin bulabiliriz. Bu dersleri hayatımıza uygulayarak, dışsal koşullardan bağımsız olarak içsel huzuru ve mutluluğu bulabiliriz. Katıldığınız için teşekkür ederim ve umarım her anı dolu dolu yaşar, gerçek mutluluğu bulabilirsiniz.